Kazakistan Türklerinin gözlemleyebildiğimiz tarihte kurduğu ilk devlet Andronova devletiydi. Daha sonra Kazaklar bundan daha büyük bir İskitya ülkesini kurdular. Ardından hızlı bir şekilde kurdukları veya sömürgesi altında kaldıkları devletler Hun Devleti, Köktürk Kağanlığı, Karluk, Kimek Federasyonu, Kıpçaklar, Moğol İmparatorluğu, Altın Orda Devleti, Kazak Hanlığı, Rus Çarlığı ve son olarak günümüzdeki Kazakistan Cumhuriyeti. Bugün Kazakistan'ın tam 5 komşusu var ve ayrıca ülkenin Hazar Denizi'ne de kıyısı vardır ki devletin elinde bulundurduğu tek limanı da burada bulunur. Ülkenin toplam 14 farklı bölgesi vardır ve başkent Astana ise Akmola bölgesinde bulunur. Her şeyden önce Kazakistan'ı genel olarak ovalar, vadiler ve yaylalar oluşturmaktadır. Bunun yanında ülkenin en büyük ve en garip gölü Balkaş Gölü'nün batı tarafı tatlı sulardan oluşurken doğu tarafı ise tamamen tuzlu sudan oluşmaktadır. Kazakistan dünyada petrol rezervlerinde 12. sıradadır ki bu rezervin neredeyse tamamı Hazar Denizi kıyısında bulunan Tengiz petrol sahasında bulunmakta. Her şey normal gibi gözükse de bu petrol sahası Kazakistan'ın en büyük ihraç ve gelir kaynağıdır. Ve bu ülke Orta Asya'nın en güçlü ekonomisidir ve hasılanın %60'ını petrollerden sağlamaktadır. Ayrıca Kazakistan yatırımcı çekme konusunda oldukça başarılı. Hatta ülke bugün IMF'ye olan bütün borçlarını ödemiş durumdadır. Hazır ekonomi konusu açılmışken şunu da eklemem lazım ki ülkenin asgari ücreti yaklaşık 26.000 Kazakistan tengesidir. Yani yaklaşık 100 dolara tekabül ediyor. Şimdi Kazakistan'ın insanları hakkında konuşursak ilk olarak toplam nüfusu 18.2 milyon kişiden oluşmakta ve bunun %70'ini Kazakistan Türkleri oluştururken %18'ini Ruslar, kalan %12'sini ise diğer Türkler ve Çeçenler oluşturmaktadır. Fakat Kazakistan halkı genel olarak bir kültür karmaşası yaşamakta. Örneğin nüfusun çoğu resmi dil Kazakça olmasına rağmen Rusça konuşmaktadır. Fakat Kazakistan'ın eski başkanı Nursultan Nazarbayev bunun önüne geçebilmek için ülkeyi Rus alfabesinden çıkarıp Latin alfabesine geçirmiştir. Ve bazı insanlar da bunun Türkleşmeye yönelik bir adım olduğunu söylemektedir. Genel olarak Kazakistanlı Türkler diğer Türk devletlerinin de dillerini biraz anlayabilirler. Hatta Türkiye Türkçesiyle bile az çok anlaşabilirler. Fakat Azerbaycan Türkçesiyle daha çok anlaşabilmektedirler. Ayrıca Kazakistan bütün Türkçe konuşan ülkeler ile iyi anlaşır. Ancak komşusu olan Türk devletleriyle bir aile gibi olmalarına rağmen birbirleriyle ticari ve diğer konularda çok çalışmazlar. Ancak Türkiye, Güney Kore ve Moğolistan ile Kazakistan'ın gelişmiş bir ticaretleri bulunmaktadır. Kazakistan'ın kırsal bölgelerinde çadırlarda yaşayan insanlar bugün bile hala vardır. Çünkü eski Türkler de göçebeliği çok severlerdi. Kazakistan'da herhangi bir kutlama olduğu sırada insanlar geleneksel kıyafetler giyerler ve ülkenin atlarla ilgili çok fazla kutlamaları ve oyunları vardır. Öte yandan Kazakistan Türkleri birçok spor alanında başarılı olarak bilinirler. Hatta başta halter ve bisikletçilikte üstlerine tanımazlar. Kazakistan'ın hayvanlar alemi de oldukça zengindir. Ülkenin en yaygın hayvan türleri tarla fareleri, yarasalar, gri balıkçılar, kurtlar ve ülkenin 2 milli hayvanı olan kartallar ve atlar. Ayrıca atlar aynı zamanda yemeklerde de bulunur. Hazır yemek konusu açılmışken Kazakistan'ın milli yemeğinin adı 5 parmaktır. Bu yemek ülkede kaşıkla değil 5 parmak ile yenir. Ayrıca Kazakistan Türkleri at eti ile yapılan erişteyi çok sevmektedirler. Bunun yanında bilim adamlarına göre elmanın dünyada ilk olarak Kazakistan'ın Almatı şehrinde yetiştiği söylenmektedir. Hatta Almatı şehrinin adının kelime anlamı çok fazla elmaların bulunduğu yerdir. Kazakistan'da Toplar Vadisi diye bir yer vardır ki içleri 4 metre civarında büyük top şeklinde taşlarla doludur. Ayrıca ülkede suların içinde yer alan ilginç bir orman da bulunmakta. Fakat daha garip olan şey ülkede bir uzay üssünün bulunması. Ancak bildiğiniz normal bir uzay üssü değil. Burası uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in uçuşunun yapıldığı yer ve önemli bir bilim üssü olduğu için Rusya 2050 yılına kadar burayı Kazakistan'dan devralmıştır. Kazakistan'ın genelinde 27.000'den fazla tarihi eser ve anıt vardır.
İlgi çekici olanları ise bağımsızlık anıtı, 3000 yıllık altın adam elbisesi ve dünyanın en uzun çadırı olan Han Şatır çadırı gibileri örnek gösterilebilir. Kazakistan'ın başkenti Astana 1997 yılından bu yana ülkenin başkentidir. Hızlı büyüyen bir şehirdir. Hatta 99 yılında UNESCO tarafından bir ödüle layık görülmüş bir şehirdir. Ayrıca Astana sadece eşsiz mimari stiliyle değil, aynı zamanda misafirperverliğiyle mükemmel bir şehirdir. Fakat bunun yanında Kazakistan'ın en büyük şehri olarak sayılan Almatı'yı da unutmamak gerekiyor. Bu şehrin çok gelişmiş bir altyapısı, yüksek hayat standardı ve güçlü ekonomisi bulunmaktadır. Kazakistan topraklarının 1/3 dağlarla kaplıdır ve bu dağların aralarından akan binlerce küçük akarsular bulunur. İklimine bakarsak, Kazakistan'ın sıcaklığı bölgelere göre çok farklılık göstermektedir. Ülke genelinde kışın sıcaklık -19 derecelere kadar düşer. Yazın ise sıcaklık en fazla 30 derece olur. Ülkede ulusal ve dini bayramlar dışında kutlanan en önemli gün Nevroz bayramlarıdır. Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevroz esnasında kurulan sahnelerde ücretsiz konserler düzenlenmektedir. Ayrıca Haziran aylarında Almatı'da Tengri'nin Ruhu adlı müzik festivali düzenlenir. Bunun yanında Kazakistan, Türksoy'un bir üyesidir. Bu teşkilat 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin imzalamış olduğu bir anlaşma ile kurulmuştur. Türksoy Birliği'nin amacı ise Türk halklarının kardeşliğini güçlendirmek ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmaktır. Şimdi hazırsanız Kazakistan hakkında ilginç bilgileri seri bir şekilde aktarmak istiyorum. Kazakistan isminin genel olarak anlamı maceraperesttir. 1949 ile 89 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin hakimiyetindeki Kazakistan'ın Semey şehrinde komünistler 500'den fazla nükleer silah test etmiştir. Bugün Kazakistan hem Avrupa kıtasında hem de Asya'da bulunmaktadır. Bu kıtaları ise Kazakistan'daki Ural Nehri belirlemektedir. Bunun yanında kar leoparı Doğu Kazakistan'daki dağlarda yaşar ki bu leoparların cesareti, bağımsızlığı ve zekası bulunduğundan dolayı ülkenin milli sembollerinden biri olmuştur. Durun, şimdi Kazakistan bayrağını incelersek ilk olarak bayraktaki mavi renk Türklüğü simgeler. Bu şeritin anlamı ise Kazakistan'ın kültürünü, güneş ilerlemeyi ve ülkenin geleceğinin güneş gibi parlak olacağını sembolize etmektedir. Bu uçan şahin ise Kazak Türklerinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını simgelemektedir. Kazakistan'ın çöllerinde sadece Kızılkum çölünde bulunan dünyanın en büyük kertenkelesi olan gri monitor kertenkelesi de dahil olmak üzere dünyanın en çok türde kertenkelenin bulunduğu çöle sahip bir ülkedir. Bugün birçok yerli Kazağın dünya tarihindeki en büyük imparatorluğun kurucusu Cengiz Han'ın soyundan gelebilme olasılığı bulunmaktadır. Kazakistan, kendine özgü Asyalı ve Avrupalı karışımı Müslüman olan, Rusça konuşan ve at sürüp yiyen bir halka sahiptir. Ayrıca Kazakistan, yüz ölçümü bakımından dünyadaki 9. ülke olmasına rağmen pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Eğer Kazakistan'ı daha fazla kişinin tanıyıp bilmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek ve paylaşarak ülkeye yardımcı olabilirsiniz. Son olarak Kazakistan'ın geçtiğimiz günlerde istifa eden başkanı Nursultan Nazarbayev gitmeden önce başkent Astana'nın adını Nur Sultan olarak değiştirmiştir. Sizce Astana'ya artık Nur Sultan mı demeliyiz yoksa Astana demeye devam mı etmeliyiz? Yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda gidebileceğimiz ülkeleri yorumlara yazabilirsiniz. Mesela bir sonraki videoda Pakistan olabilir ya da Türkiye. Sizce önce hangisini yapmalıyım? Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.